Gökyüzünde kızıl bir güneşin yakıcı ışığı altında ıssız bir gezegende hayatta kalma mücadelesi veren iki düşman. Enemy Mine filminde dünyaya benzemeyen tehlikeli bir volkanik arazide insani kodlarını aşan bir Drak ırkıyla o Drak ırkının tam karşısında düşman olan insan ırkının bir pilotu yan yana sırt sırta vermiştir. Bu tuhaf dostluk hikayesi ön yargıların erimesi ve ötekiyle kurulan bağ üzerine evrensel bir hikayedir. Filmin özeti 21. yüzyılın sonlarında 2092 yılında geçer. Dünya insanları İkili Yeryüzü İttifakı adı verilen bir koalisyon altında uzayda yaşayan Drak adındaki sürüngen uzaylı ırkıyla acımasız bir savaşa girmiştir. Büyük bir uzay savaşı sırasında Yüzbaşı Wills ile Drak pilotu Jeriba ölümüne bir kapışmaya tutuşur. İkili ateş altındayken uzay gemileri isabet alır ve alev topu gibi yeryüzüne düşer. Ortaya çıktıkları gezegen Fire'ın 4 lavlarla kaplı meteor yağmurları ve avcı yaratıklarla dolu yaşanmaz bir çöl gibidir. İlk anda birbirlerini öldürmeye yemin etmişken Jeriba ve Wills hayatta kalmak için işbirliği yapmak zorunda kalır. Açlık, susuzluk ve acımasız doğa iki düşmanı bir arada tutar. İlk günlerde birbirlerine silah çekseler de zamanla karşılıklı güven gelişir. Birlikte barınak inşa ederler, su ararlar ve zorlu iklim şartlarıyla mücadele ederler. Sovyet savaş karşı tanımlamaları hatırlatan bir öğreti gibi Enemy Mine'da şiddete şiddetle karşılık vermemek, nefrete sevgiyle karşılık vermek öğütleri hikayeden asla çıkmaz. Yüzbaşı Wills hava kuvvetlerinde yetişmiş bir asker olarak başlangıçta şovenist bir kin beslerken Jeriba ise kendi kültüründeki incelikli ahlaki öğretileri paylaşır. Paylaştıkları küçük bir kitapçıkta şiddetle şiddete karşılık vermemek, nefrete sevgiyle yanıt vermek gibi öğretiler bulunur. Bu ayetsel sözler insan doğa mücadelesinde olduğu kadar iki düşman arasındaki buzları eritmede de simge haline gelir. 3 yıl boyunca Wills ve Jeriba hayatları pahasına birbirlerine destek olurlar. Aradaki buzlar yavaş yavaş haliyle çözülür. Başlangıçtaki düşmanlık yerini karşılıklı saygıya, ardından da iyi bir dostluğa bırakır. Bu süreçte Wills Drak dilini öğrenir. Jeriba ise insan özgü mizah ve davranışları anlamaya başlar. Bir süre sonra beklenmedik bir dönüş yaşanır. Jeriba cinsiyetsiz üremeye sahip Drak ırkının özelliği olarak kendi kendine hamile kalmıştır. Bu haber Wills için hem şaşırtıcı hem de sevinçlidir. Jerry doğum yapmadan önce ona ırkının kuşak kuşak aktarılan soy ilahisini öğretir. Bu öğreti Drak bebeklerinin toplum kabulü için zorunlu bir ritüeldir. Doğum sancılarıyla kıvranan Jeriba yavrusunu dünyaya getirir ama bu kutsal görevde hayatını kaybeder. Ölüm döşeğindeyken Wilms'a yeminini hatırlatır. Zammis'i yani yarattığımız bu çocuğu senin elinden alıp Drak memleketine yani Jeriba topraklarına götüreceksin. Artık Wils'ın bütün hedefi hayatta kalan bebek Zammis'in koruyucusu olmak ve Drak kültürünü ona aktarmaktır. Wills vaadini tutarak Zammis'i büyütür. Yıllar süren refah dolu ama bir o kadar da gölgeli huzur dönemi dünyadan gelen kaçakçı filikalarla bozulur. Bu acımasız maden işçileri Drak kölelerini kovalamaktadır ve onları zorla çalıştırmaktadır. Zammis bu gapçılar tarafından kaçırılınca Wilms kahrolur ve onu kurtarmaya kararlı bir isyana girişir. Uzun bir çatışma sonucunda Zammis kurtarılır ama Wills da ağır yaralanır. Ülkesine döndüğünde otoriteler tabii ki onu sorgular. Kendi halkına ihanet edip Drak tarafına geçmiş olabileceği düşünülür. Yeterli yardım bulamayınca kendi askeri savaş uçağını çalar ve zaferin kazanıldığı gezegene geri uçmaya karar verir. İkinci kez geri döndüğünde Drak kölelerinin kaldığı maden ocağına gizlice sızar. Diğer Drak mahkumlarının yardımıyla Zammis ile buluşurlar ve beraber Drak gezegenine doğru hareket ederler. Enemy Mine türler arası çok katmanlı bir yapı sergiler. Bir yandan bilim kurgu, bir yandan savaş filmi, diğer yandan da yoğun insani çatışmaların işlendiği dram unsurları göze çarpar. Draklar filmde ve orijinal öyküde tasvir edildiği üzere insanlara benzer bir yapıya sahip amfibik sürüngen yaratıklardır. Bu ırk sarı kahverengi pullu bir deriyle kaplıdır. Ellerinde ve ayaklarında her biri 3 parmak ve 3 ayak parmağı olmak üzere ikişer çift bulunmaktadır. Parmak uçlarında keskin pençeler vardır. Üzerinde harici bir burun deliği veya kulak kepçesi bulunmaz. Bunun yerine sesleri dişlerin yerine tek parça kemik yapılarına çarpan bir ürpertiyle hissettirirler. Ayrıca sırtlarının alt kısmından küçük bir kuyruk çıkar. Drak ırkı suda yaşamaya uygun evrimsel geçmişe sahiptir. Resmi betimlemelere göre Drakların ataları büyük oranda suyla kaplı bir gezegende Drakon gezegeninden evrimleşmiştir. Bu da onların mükemmel yüzücü olmalarını sağlamıştır. Film ve öykü detayına göre Drak yavruları belirli bir süre sonra hızlı büyümeye başlar. Bir Drak zor koşullar altında
4-5 yılda erişkinleşebilir. Yetişkin bir drak ortalama birkaç 10 yıl yaşayabilir. Doğum sonrası yavru anında konuşmaya ve yürümeye hazırdır. Bu drakların erken gelişmiş olduğu izlenimini verir. Yine de drak topluluğunda ikiz veya eş zamanlı doğumlar kesinlikle yoktur. Her birey bağımsız olarak üremeyi gerçekleştirir. Draklar biyolojik farklılıklarının yanı sıra belirgin bir sosyal ve kültürel organizasyona da sahiptirler. Drak toplumu dini inançlarla iç içe geçmiş hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Drak İmparatorluğu'nda Kutsal Konsey adlı bir dini kurul en güçlü otoritedir. Devlet işlerine din adamları egemen olup din ve devlet ayrımı yoktur. Yani Drak toplumu bir tür teokrasi gibidir. Ayrıca Drak toplumu soy bağlarına büyük önem verir. Her Drak nesiller boyunca aktarılan bir soyadı şeridinin parçasıdır. Buna göre genç bir Drak topluma kabul edilmeden önce ebeveyni uzun bir akrabalık dizisini geriye doğru okur. Bunların dışında Drakların inançlarında evreni kuşatan tek bir ilahi ruh kavramı vardır. Geleneksel öğretilere göre ruh tüm varlığa eşlik eder ve her canlının eylemlerini şekillendirir. Türler karmaşıklığı filmin hikaye anlatımını zenginleştirir. Uzay gemileri, yabancı ırklar ve gelecek dünyası öğeleri tipik bir bilim kurgu atmosferi oluştururken devasa savaş donanması ve milletler arası çatışmalar savaş filmlerinin milliyetçi motivasyonlarını da yansıtır. Enemy Mine'ın çekirdeğinde xenofobi ile empati arasında çatışma yatar. Filmin başında Willis Drak ırkına karşı koşulsuz bir düşmanlık besleyen bir stereotipik bir hain savaş pilotudur. Diğer yandan Jeriba kavgasının insani boyutunu yansıtan, öğrenmeye ve anlaşılmaya açık bir yabancıdır. Bu iki karakter dilin sınırlarını aşarak, dilleri ve kültürlerini paylaşarak birbirlerini gerçekten anlamayı öğrenir. Bir başka açıdan bakıldığında film nefretin kökenini anlamaya dair bir tezi savunur. Düşmanlık genellikle ön yargı ve anlayışsızlıktan doğar. Willis ve Jerry hayatta kalmak için konuşmayı, dinlemeyi ve kültürler arası köprü kurmayı öğrenirken düşmanlıkları da çözülür. Jeriba'nın boynunda taşıdığı öğreti kitabında yazılı olanlar filmdeki adeta felsefi temel taşlardan biridir. Şiddete şiddetle karşılık vermeye, nefret edenlere sevgiyle karşılık ver şeklindeki bakış açısı dönemin dini ya da etik mitolojisinden aşina olduğumuz öğretileri hatırlatır. Bu öğreti Willis'ın zihninde dalga etkisi yaratır çünkü fiziksel hayatta kalma içgüdüsüyle harmanlanmış. Bu ahlaki öğreti film boyunca Willis'ın dönüşümünü de yönlendirir. Film insan ve öteki arasındaki çatışmanın en çetin koşullarda bile aşılabileceğinin fikrini destekler ve bunu ortak deneyimlerle bize anlatmaya çalışır. Willis'ın yavaş yavaş Jerry'i yalnızca düşman bir Drak olarak değil, kendi duyguları, umutları ve korkularıyla onu da bir birey olarak görmeye başlaması filmdeki en temel düşüncelerden birini yansıtır. Tüm canlılar temelinde benzerdir ve birbirini tanıdıkça kin yerini sevgiye bırakır. Film çatışmayı bir ulus yerine bir tür çatışması olarak sunarak izleyiciyi açıkça kendi toplumsal önyargılarını ayna tutmaya davet eder. Film ilkel bir savaştan çok modern insan psikolojisindeki yabancı korkusunu işleyen bir alegori gibidir. Kuşkusuz mesajını bazen dirsek teması kullanan bir biçimde verir. Örneğin ön sözdeki hakikat bildiren seslendirme ve karakterlerin ders verircesine didaktik konuşmaları mesajı direkt olarak iletir. Ancak bu tarz doğrudanlık dönemin önemli bir kaygısına, ırklar arası barış umudu meselesine vurgu yapması bakımından anlamlıdır. Sonuçta Willis ve Jeriba arasındaki bağ filmdeki insan-Drak anlaşması olmaktan çıkarak daha genel bizler ve yabancılar meselesine dönüşür. Filmdeki empati teması Drak ve insan arasındaki sınırları silerken bir yandan da evrensel bir metafor olarak önümüze çıkar. Yani iş sadece iki karakterin basit bir öyküsü değildir. Bizden öncekiler ve sonrakiler için bir mesaj vermeye çalışıyordur. Filmin epilogunda Willis'ın Drak konseyine düşmanın sözlerini okuması onun artık insanlık cephesinden biri değil, evrensel kardeşlik cephesinden biri olduğunu gösterir. Böylece Enemy Mine sinemada aslında pek de işlenmeyen bir meseleyi, düşmanın çocuğunu dünyaya kazandırmak, onu sahiplendirmek gibi radikal bir fedakarlığı insani bir yaklaşımla sunarak izleyiciyi savaş ve yabancı düşmanlığı bağlamında düşündürmeye çalışmıştır. Enemy Mine 1985'te Soğuk Savaş'ın tüm hızıyla devam ettiği bir dönemde vizyona girmiştir. Bu bağlamda film Amerika ile Sovyetler arasındaki rekabetin bilim kurgusal bir alegorisi olarak da yorumlanabilir. Drak ırkı doğrudan Sovyetleri sembolize etse de siyaset ve savaş atmosferi bu dostluk hikayesinin zeminini oluşturur. 1980'lerin ortasında Kızıl Tehdit söylemi hakimdi.
Reagan yönetimi kötülük imparatorluğu vurgularını sürdürürken Sovyet liderler de benzer bir tehdidi savunuyordu. Uzay ve teknolojinin yarışının sonuçları insanları kaygılandırmıştı. Bu dönemde yapılmış birçok bilim kurgu filmi uzaylı istilası veya nükleer kıyamet imalarıyla bu korkuları yansıtıyordu. Enemy Mine filmi ise aksine çatışan tarafları değil, o tarafların aralarındaki empati ve birliktelik fikrini ön plana çıkartmaya çalışıyordu. Filmde insan ve Drak pilotlar ilk başta birbirlerine düşmandı. Ancak yalnızlık ve hayatta kalma zorunluluğu ön yargıları parçalamaya onları mecbur bırakmıştı. Enemy Mine hangi savaş olursa olsun iki asker arasında benzer hikayeler kurgulanabileceğinin altını çizmektedir. Bu hikayede ikilinin bir araya gelerek dost oldukları gösterilmiştir. Yani başka bir ifadeyle şunu söyleyebiliriz. Eğer birebir şekilde iletişime geçersek doğal olarak açık fikirli ve kibar olacağımız ve empati dolu olacağımızı söyleyebiliriz. Film işte aslında bize buradaki ahlaki bir tutumu vermeye, anlatmaya çalışıyor. Düşmanımızın yerine kendimizi koyarsak bir türlü bitmeyecek savaşın anlamsızlığı da ortaya çıkar. Yani şunu söyleyebiliriz, aslında filmdeki ana fikir düşmanlarımız öğretildiği için düşmandır şeklindedir. Film her iki toplumunda karşı tarafı ön yargıyla eğittiğini, esas düşmanın bu ön yargı, cehaletin ve kalplerimize salınan yapay korkunun olduğunu söylemeye çalışıyor. Soğuk Savaş bağlamında bu film NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında kışkırtılmış nefrete eleştirel bir bakış olarak da görülebilir. Filmin bitişinde Willis ve Jerry arasındaki kardeşleşme hali düşmanlıkların aslında yapay olduğunu bize çok net bir biçimde anlatıyor. Bilim kurgu genelde öteki korkusunu işleyen bir tür aynadır, ancak bu film sınırları bir tık daha bence aşıyor. İnternetteki bir başka yazıya göre hikaye düşmanların birbirine çok benzediğini göstererek Kuzey Amerika'daki Hristiyanlık ve Orta Doğu'daki İslam toplumları arasındaki benzerlikleri de işaret etmeye çalışıyor. Hatta Drakların inanç sisteminin komşunu sev gibi ortak öğretilere sahip olduğunu da vurguluyor. Yani film bilim kurgu türünün öteki temasını kullanan önde gelen örneklerden biridir. Tür olarak bilim kurgu farklı ırk ve uygarlıklara kurulan karşılaşmalar sayesinde insan toplumuna dair alegoriler üretmeye elverişlidir. Bu filmde insan ve doğa dışı ilişkisinde benzer bir refleks sunar. Bahsedilen ayna ifadesiyle film insanlığa aslında klişe tabirle bir ayna tutar. İnsanlığın çekingenliklerini, ön yargılarını doğrudan göstermeye çalışır. Sonuç olarak Enemy Mine filmi yalnızca iki farklı türün çarpışmasını değil, iki farklı dünyadan gelen iki varlığın ortak bir zemin bulma çabasını da anlatır. Film ilk bakışta bilim kurgu macerası gibi görünür ama temelde evrensel ahlaki değerler, ön yargının çürümesi ve savaşın anlamsızlığı gibi meseleleri anlatır. Drak ırkı bize tamamen yabancı görünen bir öteki olarak tanıtılırken zamanla onun da kendi içinde bir kültürü, inancı, onuru ve sevgisi olduğu ortaya çıkar. Filmin merkezindeki bu değişim yalnız bir pilotun içsel yolculuğu gibi görünse de tüm insanlığın geçmesi gereken sınavlara bir gönderme taşıyabilir. Barış ancak düşman belleğiyle yan yana durabildiğinde mümkündür. Çünkü belki de en uzak galaksilerde değil, en derin önyargılarımızda keşfetmemiz gereken asıl yabancı bizlerizdir.